Merhaba arkadaşlar. Bugün basit bir şekilde kaporta tamiri yapacağız. Bu kaporta tamirini yapmak için havya kullanıyoruz arkadaşlar. Havyanın ucunu çıkartacağım ve ucuna bir tane vida yerleştireceğim ve yay kullanacağım. Bu yayı kaportanın içerisine sokarak kaportamızı sağlamlaştıracağız. Bakın büyük başlı bir tane vidam var. Bu vidamı havyama yerleştirebilmek için biraz taşlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü havyamın ucundan daha kalın. Bu daha önce devir ayarlı bir spiral yapmıştık. Onunla devrini ayarlayarak taşta çok rahat bir şekilde vidamı taşlayabiliyorum. Bu taşlama işlemi bittikten sonra havyamın ucuna yerleştiriyorum arkadaşlar. Havyamın ucuna yerleştirdikten sonra sadece iki yandaki vidaları sıkarak bu cihazımızı tamamlamış oluyoruz. İki taraftan güzelce bir şekilde sıkmam gerekiyor. Çünkü ısınınca bazen bırakabiliyor. Şimdi kaportamı sağlamlaştırmak için kullanacağım yayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Yayı da görmüş olduğunuz gibi elimde gayet esnek, sağlam. Bunu kaportamızın içerisine yerleştireceğiz. İlk önce yanından kesmem gerekiyor arkadaşlar. Yanından kestiğim zaman zaten direkt halkalar elde ediyorum. Tam da vidamın başına göre olan halkalar elde ediyorum arkadaşlar. Yani tam istediğim gibi. Şimdi havyamı prize takarak ısınmasını bekleyeceğim. Bu ısınma sırasında bana bir tane kaporta lazım. Bunun için babamın çapa makinesini gözüme kestirdim. Şurası görmüş olduğunuz gibi çatlamış. Babam da zaten bunu tamir etmemi istiyordu. Bunu tamir etmek için de böyle bir yol izledim. Hemen hızlı bir şekilde kaportayı söküyorum arkadaşlar. Kaportayı söktükten sonra sıcaktan bu kaporta iyice gevremiş diyebilirim. Elimle zor şekilde yaklaştırdım. Görmüş olduğunuz gibi yayı kaportanın çatlak bölgesine koydum ve üzerine sadece havyamı bastırıyorum arkadaşlar ve kaportanın içerisine girmiş oluyor. İrili ufaklı yaylar kestim. Küçük yerlere küçük yay, daha geniş yerlere de arkadaşlar geniş yay koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi havyamı bastırdığım zaman direktman kaportanın içerisine geçiyor ve çok sağlam bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen az önce elimle zor yaklaştırdığım kaporta şimdi çok rahat bir şekilde duruyor. Şimdi üzerinde kalan aralığa da arkadaşlar karbonat döküyorum. Yani buradaki çatlak görüntüyü komple kaybettirmeye çalışacağım. Karbonat döktükten sonra görmüş olduğunuz gibi çatlağın içerisi doldu. Karbonatın da oradan çıkmaması ve daha böyle sağlam yapışması için Japon yapıştırıcı sürüyorum ve üzerinden zımparalıyorum arkadaşlar. Bu zımparalama işlemini yaptıktan sonra çatlak tamamıyla pürüzsüz oluyor. Yani üzerine biraz boya değdirmiş olsam belki de iz hiç belli olmayacak ama tabii ki biz çapa makinesinde kullanacağımız için sadece çatlağın büyümesini engellemek istiyoruz. O yüzden hemen yerine geri takıyorum. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Benim hoşuma gitti ve sağlam. Kesinlikle oynama yapmıyor. Çatlak da belirgin değil. Yani uzaktan kesinlikle belli olmuyor. Tabii yakından dikkatli bakarsanız belli oluyor arkadaşlar. Tabii bunun için biraz boya, biraz zımpara yapmış olsaydık daha kaliteli bir şekilde o iz de kalmazdı. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.